Yeni bir videodan herkese merhaba. İnsan nedir? Sadece bir beden mi? Yiyen, içen, hareket eden biyolojik bir yapı mı? Yoksa ruh taşıyan bir varlık mı? Toprağa bağlı ama göğe açık bir bilinç mi? İbni Arabi daha radikal bir cevap veriyor. İnsan bir beden değildir. İnsan bir memlekettir. Bir şehir gibi örgütlenmiş, bir devlet gibi düzenlenmiş, bir iktidar yapısına sahip içsel bir yapı. Bu devlette kalp hükümdardır. Akıl ise onun veziridir. Nefs ise her an isyan etmeye hazır bir kuvvet. Duyular kapılardır, organlar görevli. Kuvveler bir ordudur. Ve asıl soru şudur: eğer kalp bir hükümdarsa, akıl da onun veziri ise, nefs asi bir güçse, sen kendi iç devletini gerçekten yönetebiliyor musun? Yoksa içeride görünmeyen bir iktidar mücadelesi mi var? İbni Arabi'nin Tedbirat-ı İlahiye adlı eseri tam olarak bu meseleyi ele alıyor. Bu bir metafizik kitabı ya da ontoloji dersi değil. Bu insanın iç düzenini kurma kitabıdır. Bir iç siyaset teorisidir. Bir yönetim ilmidir. Eğer bu tür derinlikli, akademik ama aynı zamanda anlaşılır içeriklerin devam etmesini istiyorsanız kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi, aynı zamanda paylaşmayı sevdiklerinize lütfen unutmayın. Bu destek bu ve bunun gibi serilerin sürdürülebilir olması için gerçekten çok önemli. Şimdi gelin İbni Arabi'nin insanı neden bir memleket olarak gördüğüne yakından bakalım. Bu eser hangi dünyada yazıldı? Hangi entelektüel iklimde ortaya çıktı? Ve İbni Arabi bu metni neden kaleme aldı? Eserin tam adı şudur: Tedbiratül ilahiye fi islahi memleketil insaniye. Yani insan memleketinin ıslahı için ilahi tedbirler. Başlıktaki her kelime bilinçlidir. Tedbir, yönetim, düzenleme, idare demektir. İlahiye, ilahi ölçüye göre olandır. Islah, düzeltme ve ıslah etmedir. Memleket yönetilen yapıdır. İnsaniye ise insanın kendisidir. Bu başlık bile bize şunu söylüyor: bu kitap insanı bir varlık olarak değil, bir yönetim alanı olarak ele alıyor. Tedbirat, İbni Arabi'nin erken dönem eserlerinden bir tanesi. Henüz Füsusul Hikem'i yazmamış. Henüz Fütuhat'taki o büyük ontolojik açılımı ve yapıyı yapmamıştır. Yani burada karşımızda sistem kuran bir metafizikçi yok. İnsanı hazırlayan bir ve inşa edici bir kişi var. Bir düşünür var. Bir alim var. Bu çok önemli. Çünkü İbni Arabi'nin düşünce gelişimi kronolojik değil, inisiyatik ilerliyor. Önce insan düzenleniyor, sonra varlık konuşuyor. Zaten insan kendi içini dengeleyemezse kainatı, yaradanı nasıl anlayabilir? Metin Endülüs entelektüel dünyasının içinde yazılmıştır. 12. yüzyıl Endülüs'üne baktığımızda Aristotelesçi felsefenin çok güçlü olduğunu görüyoruz. Siyaset düşüncesinin canlı olduğunu görüyoruz. İbn Rüşd ve İbn Tüfeil gibi ünlü isimlerin aktif olduğu da görülüyor. Aynı zamanda felsefe ve tasavvufun karşı karşıya, yan yana ve iç içe geçtiğini de görüyoruz. Böyle bir ortamda siyaset yalnızca devlet yönetimi değil, insanın kendini yönetmesi anlamına da geliyor aslında. İbni Arabi bu geleneği alıyor ama onu tamamen içselleştiriyor. Ortaçağ İslam dünyasına baktığımızda Aristoteles'e atfedilen bir metin var. Metnin adı şu: Sırrül Esrar. Daha böyle afilli söylememiz gerekiyorsa eğer, Secretum Secretorum. Bu metin hükümdara öğüt verir. Devlet nasıl çalışır, nasıl yönetilir onu anlatır. Ahlak ve siyaset ilişkisini kurar. İbni Arabi'nin tedbiratta yaptığı şey tam olarak şudur: dış siyaseti iç siyasete dönüştürmek. Aristoteles devlete öğüt verir. İbni Arabi insana öğüt verir. Aristoteles'te hükümdar vardır. İbni Arabi'de ise kalp vardır. Aristoteles'te şehir vardır. İbni Arabi bunu bedene çevirir. Bu bir metafor değil, bilinçli bir aktarım ve dönüştürmedir. İbni Arabi burada siyaseti tasavvufa taşıyor. Ama bu sembolik bir anlatım değil. Bu pedagojik bir strateji. Özenle seçilmiş pedagojik bir strateji. İnsan dış dünyadaki düzeni anlayabiliyorsa iç dünyadaki düzeni de anlayabilir.
Bu yüzden kalp meliktir, akıl vezirdir, nefs baş kaldıran bir güçtür. Kuvveler ordu gibidir, duyular kapılardır. Bu siyaset dili tasavvufun iç disiplinini aslında somutlaştırıyor. Tedbirat-ı ilahiye İbni Arabi'nin henüz büyük ontolojik cümleler kurmadan önce insan düzenini kurduğu metindir. Füsus'ta hakikat konuşulur. Fütühatta ise kozmik yapı açılır. Ama burada insan hazırlanır. Çünkü düzenlenmemiş bir iç memleket ontolojiyi taşıyamaz, kaldıramaz. Tedbirat bu yüzden küçük bir eser değildir. Her şeyin mimarisidir, yani yapı taşıdır. Bu metin İbni Arabi düşüncesinin mimari temelini oluşturur. Şimdi metnin yavaş yavaş kalbine giriyoruz. Tedbiratın temel tezi şudur: İnsan bir memlekettir. Bu bir benzetme değildir. Bu bir şiirsel anlatım da değildir. Bu bir iç mimari modeli kurmadır. İbni Arabi insanı varlık olarak değil, yönetilmesi gereken bir düzen olarak okuyor. Ve bu düzenin 3 ana kavramı vardır. Bir tanesi memleket, melik ve tedbir. Memleket kelimesi burada ülke demek değildir sadece. Memleket düzenlenmiş alan demektir. Yani sınırları vardır bu memleketin, iç dinamikleri vardır ve güç merkezleri vardır. Aynı zamanda isyan ihtimali de vardır. Ve her memlekette olduğu gibi çökme ihtimali de vardır. İnsan kendi içinde çok katmanlı bir coğrafyadır. Beden bir topraktır. Duyular sınır kapılarıdır. Arzular sınır aşan kuvvetlerdir. Düşünceler haber taşıyan elçilerdir. İbni Arabi'ye göre sorun şudur: bu memleket çoğu zaman sahipsizdir. Bu memleketin bir meliki vardır, o da kalp. Ama burada duygusal merkez anlamındaki kalpten söz etmiyoruz. Kalp bilinç merkezidir, idrak merkezidir, ilahi yöneliş kapasitesidir. Kalp doğru hükmetmezse eğer akıl araçsallaşır, nefs yönetimi ele geçirir, duyular kontrol dışı kalır, kontrolsüzleşir. Kalp hem karar merkezi hem de yön tayin eden pusuladır. Bu yüzden metin kalbi yalnızca temizlemeyi değil, hüküm verme yeteneğini sağlamlaştırmayı da hedefliyor. Tedbir yalnızca plan yapmak değildir. Tedbir öngörmek, dengeleri ayarlamak, kuvvetleri doğru yere yerleştirmek, aşırılıkları sınırlamak demektir. İbni Arabi'ye göre insanın sorunu günah değildir. İdare eksikliğidir. Yani iç memlekette yetkiler dağınıktır, kuvvetler kontrolsüzdür. Emir komuta zinciri kırılmıştır. Bu yüzden tedbirat bir ahlak kitabı değil, bir yönetim rehberidir. Yapısal haritaya baktığımızda başka şeyler de görebiliyoruz. Kalp meliktir. Kalp karar verir, yön tayin eder, son sözü söyler. Ama kalp ya ilahi istikamete bakar ya da nefse teslim olur. Kalbin yönü memleketin kaderidir. Kalp, niyet, dua hizalanmalıdır. Bu hem tasavvuf hem de Havas geleneğinde kullanılır. Akıl ise vezir demiştik. Akıl danışmandır, strateji üretir, alternatifleri tartar. Ama vezir hükümdar değildir. Akıl kalbe hizmet eder. Eğer akıl yönetimi ele geçirirse insan soğuk bir mekanizmaya dönüşür. Eğer akıl susturulursa insan kaotikleşir, karmaşaya düşer. Dolayısıyla akıl dengelenmiş bir vezir olmalıdır. Nefs ise yönetilmesi gereken bir güçtür. Nefs düşman değildir ama sınırsız bırakıldığında isyancıdır. Nefs haz ister, üstünlük ister, kontrol ister ve ertelemez. İbni Arabi nefsle savaşmaz, onu disipline eder. Yönetilmeyen nefs tiranlık üretir. Yönetilen nefs ise bir enerjiye dönüşür, bir güce dönüşür. Kuvveler ise ordudur. İnsanın iç kuvveleri öfkedir, şehvettir, hayaldir ve vehimdir. Bunlar asker gibidir. Ordu gereklidir ama ordu yönetemez. Eğer asker yönetirse devlet yıkılır. Eğer asker terbiye edilirse devlet korunur ve güçlenir. Duyular ise kapılardır. Göz, kulak, burun, dil, ten. Bunlar şehir kapılarıdır. Kapılar kontrolsüzse yabancı fikirler içeri girer. Arzular taşar, denge bozulur. Kapıların kapatılması gerekmiyor. Ama kontrol edilmesi çok önemli.
Organlar şehirlerin o unsurlarıdır. Beden memleketin altyapısıdır. Dil haber taşır. El icra eder. Ayak yönelir. Her organ bir işlev alanıdır. Bu düzen bozulduğunda iç siyaset çöker. Bu yapı sembolik değildir. Bu bir meditasyon metaforu ya da bir tasavvufi masal değildir. Bu bir iç yönetim modelidir. İbn Arabi burada ontoloji kurmuyor. Kozmoloji anlatmıyor. İnsanın içinde bir devlet kuruyor adeta. Ve şu soruyu soruyor. Kalbin gerçekten melik mi? Yoksa iç memleket nefsin eline mi geçmiş? Şimdi tedbiratın en kritik eksenine birlikte geliyoruz. Bu metin bir kalp kitabıdır. Ama kalbi romantik merkez olarak değil, egemenlik makamı olarak ele alıyor. İbni Arabi'ye göre insanın iç memleketinde melik kalptir. Hüküm kalpten çıkar. İstikamet kalpten belirlenir. Kalp zayıflarsa sistem zayıflar. Kalp kararsızsa düzen dağılır. Kalp yönünü kaybederse memleket tamamen başsız kalır ve başarısız olur. Peki kalp neden hükümdardır? Kalp yalnızca hissetmez. Kalp yön tayin eder. İrade oluşturur, nihai tercihi yapar. Akıl analiz eder. Nefs talep eder. Duyular veri getirir. Ama hükmü veren kalptir. Bu yüzden İbni Arabi'nin sistemi merkezidir. Dağınık değildir. Çok sesli değildir. Çünkü çok merkezli devletler çöker. İnsanın içinde tek egemenlik gerekir. O da kalptir. Akıl kalbin emrinde olmalıdır. İbni Arabi aklı kesinlikle ama kesinlikle küçümsemiyor. Ama aklı hükümdar da yapmıyor. Akıl vezirdir. Yani hesap yapar, risk analizi yapar, delil toplar, güçlü ve güçsüz yanları, zayıf yönleri tespit eder. Fakat nihai karar makamı değildir. Olamaz da. Metinde geçen akıl ayağının kayması ifadesi bu bağlamda çok önemlidir. Akıl kalpten koparsa kayar. Bu kayma bazı şeylere yol açar. Aşırı rasyoneliteye, soğuk hesapçılığa, kendini yeterli görmeye. Aklın ayağı kaydığında insan zekileşebilir ama hikmetsizleşir. Unutmayın, akıl ve hikmet beraber olursa yukarı çıkılabilir. İbni Arabi burada bir epistemoloji kurmuyor. Bilgi nasıl elde edilir sorusuyla hiç ilgilenmiyor. O şunu soruyor. Bilgi kimin hizmetinde? Kalbin mi yoksa nefsin mi? Nefs bağımsız kalırsa devlet dağılır. Nefs metinde açıkça kontrol edilmesi gereken bir güç olarak anlatılıyor. Ama buraya lütfen dikkat edin. Nefs yok edilmez. Yok edilirse enerji de yok olur. Nefs disipline edilir. Bağımsız kalan nefs şunları yapıyor. Karar mekanizmasını ele geçiriyor. Aklı kendi çıkarına kullanıyor. Duyuları serbest bırakıyor. Böylece iç memlekette bir tür darbe oluyor. Kalp sembolik bir mekan haline ve makam haline geliyor. Gerçek iktidar nefsin eline geçiyor. İbni Arabi'nin ıslah kavramı tam olarak burada devreye giriyor. Islah bastırmak değildir. Düzeltmek, yerine koymak, dengelemek anlamına gelir. İç siyaset diliyle söylersek eğer, ıslah kuvvetler ayrılığını doğru kurmaktır. Hakim kavramı metinde önemli bir yer tutar. Metinde kalp sadece melik değil, aynı zamanda hakimdir de. Hakim olmak, yargılamak, ayırt etmek, sınır koymak demektir. Kalp hüküm vermezse eğer nefs haklı çıkar. Akıl meşrulaşır, arzu yasalaşır. İbni Arabi bu noktada son derece ama son derece nettir. İnsanın problemi cehalet değil, otorite boşluğudur. Kalp hüküm makamını kaybederse eğer iç memlekette kargaşa başlar. Burada çok önemli bir ayrımı netleştirelim. İbni Arabi bu metinde ontoloji kurmuyor. Varlık birdir demiyor. Bilgi nasıl oluşur tartışmasına ise hiç girmiyor. O bir ahlaki siyaset kuruyor. Bu siyaset iç düzenle ilgili, hiyerarşiyle ilgili, güç dağılımıyla ilgili. Bu yüzden tedbirat teorik bir metafizik değil, uygulanabilir bir iç yönetim modeli. Kalp merkezli yapı şunu hedefliyor. Karar netliği, güç dengesi, iç istikrar.
Ve belki de en kritik soru şu: kalp gerçekten hükmediyor mu? Yoksa sadece sembolik bir makam mı? Şimdi tedbiratın en uygulamalı bölümüne geliyoruz. Buraya kadar yapıyı gördük. Memleketi tanıdık, meliki belirledik, veziri konumlandırdık. Ama bir devlet yalnızca yapıdan ibaret değildir. Devletin devamı için terbiye gerekir. İbni Arabi'nin bu metindeki en güçlü yönü şu: tasavvufu soyut bir metafizik alan olmaktan tamamen çıkartıyor ve onu bir iç siyaset disiplini haline getiriyor. Nefs burada tek katmanlı bir düşman değil. O dönüşebilir bir güçtür. Emreden nefs, pişmanlık duyan nefs, sakinleşmiş nefs. Bu mertebeler iç siyasette güç dönüşümünü temsil eder. Emreden nefs bağımsız bir komutan gibidir. Merkezden emir almaz. Kendi çıkarını devlet çıkarı zanneder. Bu aşamada arzular yasa koyuyor. Tepkiler karar haline geliyor. İhtiras stratejiye dönüşüyor. Bu açık bir devlet krizidir. Ama nefs terbiye edildiğinde tepki yerini denetime bırakıyor. İhtiras yerini istikrara bırakıyor. Talep yerini ölçüye bırakır. İbni Arabi için terbiye bastırma değil, gücü yönlendirme sanatıdır. İnsanın iç kuvveleri öfke, arzu, hayal ve vehim. Bunlar ordu unsurlarıdır. Ordu olmadan devlet savunmasızdır. Ama ordu yönetirse devlet militarize olur. Öfke gerekir ama sınırsız öfke iç savaş çıkartır. Arzu gerekir ama ölçüsüz arzu işgale yol açar. Hayal gerekir ama kontrolsüz hayal gerçekliği çarpıtır. Vehim gereklidir ama aşırı vehim paranoyaya dönüşür. İbni Arabi burada klasik ahlak geleneğinin denge anlayışını alır ama onu metaforik değil, yapısal biçimde kullanır. Her kuvve yerinde, ölçüsünde, meleğin emrinde olmalıdır. İtidal bu metnin en kritik kavramlarından biridir. İtidal ortalama olmak değildir. Zayıf olmak değildir. Kararsızlık değildir. İtidal güçlerin doğru konumda tutulmasıdır. İç siyaset diliyle konuşursak eğer itidal kuvvetler ayrılığıdır. İtidal yetki dengesidir. İtidal merkezi kontroldür. Aşırılık ise krizi üretir. Aşırı öfke zulüm getirir. Aşırı arzu bağımlılık getirir. Aşırı akıl kibir getirir. Aşırı duygusallık zaaf getirir. Aşırılık iç devlete darbe gibidir. Bu kuvve diğerlerini bastırdığında melik etkisizleşir. İbni Arabi'nin siyaset dili burada çok net. Aşırılık yalnızca ahlaki hata değil, yapısal bozulma. Bir kuvvenin kontrolsüz yükselişi kalbin otoritesini zayıflatır. Akıllı araçlaştırır. Nefsi meşrulaştırır. Bu da iç memlekette kaosa yol açar. Devlet yıkılmaz belki ama istikrarını kaybeder. Ve istikrarsız bir düzen veya istikrarsız bir iç düzen hakikati taşıyamaz. Tedbiratın en güçlü yanı şu: tasavvufu soyut metafizik bir tartışma olmaktan tamamen çıkartıyor. Onu uygulanabilir bir iç yönetim disiplinine dönüştürüyor. Yani insanın kendi içini düzenliyor ve ıslah ediyor. Bu metinde vahdeti vücut tartışılmıyor. Kozmik ontoloji anlatılmıyor. Teorik metafizik inşa edilmiyor. Bunun yerine insanın kendi iç devletini nasıl yöneteceğini anlatıyor. Bu metin şunu öğretiyor: hakikat bilgisi istikrarsız bir iç devlete verilmez. Önce insan kendini terbiye eder. Sonra dengeler. Sonra istikrar gelir. Ancak ondan sonra derin metafizik konuşulabilir. Şimdi metne biraz daha yukarıdan bakalım. Tedbirat rastgele yazılmış bir tasavvuf metni değildir. Duygusal bir öğüt kitabı ise hiç değildir. Parça parça nasihatlerden oluşan bir vaaz metni de değildir. Bu metin bir sistem kuruyor ve bunu bilinçli bir yapısal akış içinde yapıyor. Metnin içeriğine baktığımızda karşımıza adım adım ilerleyen bir mimari plan çıkıyor. Metin önce merkezden başlıyor. Yani kalpten. Kalp yani melik tasvir ediliyor. Meleğin yetkisi, sorumluluğu, hüküm alanı, nitelikleri anlatılıyor. Bu bilinçlidir. Çünkü merkez kurulmadan çevre kurulmaz. Bir devlet planında önce hükümdarın
konumu belirlenir. Aynı şekilde bu metinde önce kalbin otoritesi tanımlanıyor. Kalp sıradan bir organ değil, iç düzenin eksenidir. Merkez tanımlandıktan sonra şehir tanımlanıyor. Yani etrafı tanımlanıyor. Yani insanın iç coğrafyası, duyular, organlar, kuvveler, eğilimler her biri bir şehir unsurudur. Bu noktada metin insanı soyut bir ruh beden ikiliği olarak değil, katmanlı bir şehir yapısı olarak okuyor. Şehir kapılara sahiptir. İç mahallelere sahiptir. Kritik geçiş noktalarına da sahiptir. Bu haritalama yapılmadan veya yapılmadan tedbir uygulanamaz. Bir hükümdar yalnızca konumuyla hükümdar olmaz, sıfatlarıyla hükümdar olur. Metin bu aşamada meleğin yani hükümdarın taşıması gereken sıfatlara giriyor. Mesela bunlardan bir tanesi adalet, basiret, ölçü, dirayet. Bu sıfatlar ahlaki süsler değildir. Yönetim kalitesidir. Kalp eğer adil değilse kararları taraflı olur. Kalp basiretli değilse geçici arzulara teslim olur. Yani sıfatlar iç siyaset kalitesini belirliyorlar. Metinde hikmet ayrımı bir katman olarak yer alıyor. Hikmet burada teorik bir bilgi değildir. Stratejik kavrayıştır. Kuvvelerin yerini bilmek, gücün sınırını bilmek, zamanlamayı bilmek. Hikmet, meleğin en üst düzey yönetim kapasitesidir. Bilgi akılda bulunur. Hikmet ise kalpte bulunur. Kalbe yerleşir. Bu ayrım metnin yapısal derinliğini gösteriyor. Metnin en dikkat çekici bölümlerinden biri iç ordunun tasviri. Ordu öfke kuvvesi, şehvet kuvvesi, savunma kuvvesi ve savunma refleksleri ve arzu mekanizmaları. Bunlar bastırılamaz. Bunlar dizilir. Metin burada askeri bir organizasyon dili kullanıyor. Ordu başıboş bırakılmaz ama dağıtılmaz da. Çünkü lazım. Güç korunur ama yönlendirilmesi lazım. Bu ciddi bir disiplin modelidir. Metinde havas ve erkan kavramları da yer alıyor. Havas, seçkin güçler, ince işleyen kapasiteler, derin idrak alanları. Erkan ise düzenin temel direkleridir. Bir devlet yalnızca askerle ayakta kalmaz. Kurumsal erkanla ayakta kalır. İç memlekette iç memleket iç memlekette de aynı şey geçerlidir. Sabır erkandır. Ölçü erkandır. Adalet erkandır. Bu kavramlar metni sıradan bir tasavvuf metninden sıyırır. Bu bölümde açıkça görüyoruz ki metin rastgele ilerlemiyor. Önce merkez, sonra çevre, sonra nitelikler, sonrasında güç organizasyonu. Sonra kurumsal yapı. Bu mimari bir plandır. Tedbirat bir vaaz gibi okunmamalı. Bir coşku metni de değil bu. Bir metafizik soyutlama ise hiç değil. Bu bir iç devlet inşa planı. Ve en çarpıcı olan konu da şu, nokta şu. İbni Arabi burada hakikati anlatmıyor. Hakikati taşıyacak yapıyı kuruyor. Şimdi en kritik soruya geliyoruz. Bu metin ne yapıyor? Ve belki çok daha önemlisi bu metin ne yapmıyor? Çünkü tedbiratı doğru anlamanın yolu onu yanlış yere koymamaktan geçiyor. Bu metin vahdeti vücut öğretmiyor az önce söylediğimiz gibi. Tedbiratta varlık birdir cümlesini bulamazsınız. Burada südur şemaları yok. Zat sıfat ayrımı detaylandırılmıyor. İlahi tecelli hiyerarşisi yok, açılmıyor. Bu metin İbni Arabi'nin daha sonra sistemleştireceği ontolojik derinliğe girmiyor. Füsusul Hikem'de göreceğimiz o yoğun metafizik gerilimi burada bulamazsınız. Çünkü burada hedef ontoloji öğretmek değildir. Bu metin kozmoloji açmaz. Göksel katmanlar, meleki mertebeler, varlık daireleri bunlar bu metnin konusu kesinlikle değil. İnsan burada mikrokozmos olarak ele alınıyor ama kozmik yapının haritası çıkarılmıyor. Evren açıklanmıyor, insan açıklanıyor. Bu bilinçli bir tercih. Çünkü dağınık bir iç yapı kozmolojik bilgiyi taşıyamaz. Bu metin ontolojik sistem kurmuyor. Tedbirat sistematik bir metafizik inşa etmiyor.
İbni Arabi burada varlığın birliğini ispatlamak için uğraşmıyor. İlahi hakikatin mertebelerini şemalandırmıyor. Teorik bir varlık felsefesi kurmuyor. Bu yüzden bu metni füsusla karıştırmak çok büyük bir hata olur. Bu eser sistemin kendisi değildir. Bu eser sistemi taşıyacak zeminin kurulmasıdır. Ama şunu yapıyor. Ontolojiyi taşıyacak insanı inşa ediyor. İbni Arabi'nin pedagojisi kademelidir. Önce iç düzenler, sonra hakikat. Önce istikrar, sonra metafizik. Önce kalp merkezli siyaset, sonra ontolojik derinlik. Tedbirat şunu öğretiyor. Kuvveler dengelenmeden hakikat taşınmaz. Önce zihin ve beden dengede olmalıdır. Nefs disipline edilmeden bilgi yerleşmez. Kalp hükmetmeden ontoloji anlaşılmaz. Bu yüzden bu metin bir hazırlık kitabıdır. Ama sıradan bir hazırlık değil tabii ki. İç devlet kurma hazırlığı. Peki hazırlık olmadan füsus okuyan ne yapar? Çok vardır böyle. Hazırlık olmadan füsus okuyan kişi kavramları tekrar eder. Vahdet der, tecelli der, hakikat der. Ama iç düzeni kurmadığı için bu sözler slogan olur. Sistem içselleşmez. Sadece dile yerleşir. Bu yüzden tarih boyunca birçok kişi İbni Arabi'yi teorik olarak ezberlemiş ama iç istikrarı kuramamıştır. Tedbirat okuyan ne yapar? Tedbirat okuyan kişi önce kendine bakar, iç kuvvelerini gözlemler, kalbin otoritesini test eder, kendini bir yoklar, nefsin alanını sınırlar, akıllı doğru konuma yerleştirir veya yerleştirmeye çalışır. Bu metin insanı bilgili yapmaz, insanı düzenli yapar. Ve düzenli insan ontolojiyi taşıyabilir, sınırlarını bilir, ne yapılması gerektiğini anlar. Tedbirat bir metafizik kitabı değildir ama metafiziğin ön şartıdır. Bu metin hakikati anlatmaz. Hakikatin ağırlığını taşıyacak insanı inşa eder. Ve belki de bu yüzden İbni Arabi'ye doğru yerden başlamak isteyenler için ilk adım bence burasıdır. Şimdi bu metni yalnız başına değil bir zincirin parçası olarak konumlandıralım. İbni Arabi geleneği rastgele okunmaz. Metinler kronolojik değil, pedagojik bir sıraya sahiptir. Ve bu sırayı görmeden okuma yapan kişi çoğu zaman derinlik yerine karmaşa yaşar. Bu geleneği 4 aşamalı bir yapı olarak düşünebiliriz. İlki Nurlar Risalesi, eşik kitabıdır bu. İlk halka bir eşiktir. Nurlar Risalesi hakkında videomuzu yine bu kanalda bulabilirsiniz. Nurlar kitabı olarak da bilinir. Hakikate doğrudan girmek yerine insanı hazırlayan bir metindir. Zaten bu kitabı daha önce incelemiştik. Merak edenler yine videoyu bu kanalda bulabilirler. Şimdi burada özellikle şunu da söylemem lazım. İç arınma, ilahi yöneliş, kalbin saflaşması, ışığın idraki üzerine yoğunlaşılır Nurlar kitabında. Bu metin bir kapıdır. Henüz sistem yoktur ama yön vardır. Eşik aşılmadan içeri girilmez. İkinci halka tedbirattır. Yani bu kitap. Burada artık yön belirlenmiştir ama henüz kozmik bir sistem yoktur. Kozmik sistem açılmaz. Önce insanın iç düzeni kurulur. Kalp merkezileştirilir. Kuvveler dengelenir. Nefs disipline edilir. İç siyaset istikrara kavuşturulur. Tedbirat eşiği geçen insanın kendi içinde devlet kurmasını sağlar. Hükmetmesini sağlar. Bu olmadan ileri metinler çok risklidir. Çünkü istikrarsız bir iç yapı derin ontolojiyi taşıyamaz. Kavramlar birbirine girer ve kavramlar aklınızı bulandırır. Bu yüzden tedbirat zincirin ikinci halkasıdır. Eşiği geçen ama henüz sistemle karşılaşmamış insanın iç düzen kitabıdır. Üçüncü aşamada fütuhat gelir. Burada artık kozmik mertebeler, varlık daireleri, ilahi isimlerin düzeni, insanın evrendeki konumu. Bütün bunlar açılmaya başlar. Fütuhat bir açılımdır. İç devlet kurulmuşsa artık evrenin haritası konuşulabilir. İç düzeni olmayan biri için fütuhat ağır bir teorik yük haline gelir. Ama tedbiratı sindirmiş biri için fütuhat bir genişleme olur. Son halka füsusul hikemdir. Burada artık en yoğun ontolojik yapı devrededir. Hikmet kavramı
Peygamberler üzerinden ontolojik temsiller varlığın birlik ilkesi. Bu aşamada artık metafizik yoğunlaşır. Füsus bir başlangıç kitabı değildir. Bir doruk noktasıdır. Hazırlıksız giren kişi kavram tekrar eder. Hazırlıklı giren kişi konuyu ve durumu içselleştirir. Bu zincirde tedbirat ikinci halkadır. Eşiği geçiren değil, iç düzeni kuran metindir. Eşik olmadan devlet kurulmaz. Devlet olmadan kozmik açılım taşınmaz. Kozmik açılım olmadan hikmet ontolojisi anlaşılamaz. Tedbirat tam olarak burada duruyor. Ne başlangıç coşkusu ne de metafizik zirve. Bir ara istasyon değil, bir iç mimari aşaması. Ama bu yüzden bu metni hafife almak hata olur. Çünkü zincirin eğer ortası koparsa son halkaya ulaşmak mümkün değildir. Şimdi en tehlikeli soruya geliyoruz. Bu soru teorik ya da akademik değil. Bu soru doğrudan sana yöneltilmiş, sana sorulmuş bir soru. Sen kendi iç memleketinin hükümdarı mısın yoksa kuvvelerin tarafından yönetiliyor musun? Düşün. Karar verirken gerçekten kalp mi hükmediyor yoksa öfke mi? Arzu mu, korku mu, ihtiras mı? Bir anlık tepkinin bir memleketi yıkabileceğini biliyoruz. Ama bir anlık öfkenin bir hayat düzenini bozabileceğini yeterince düşünmüyoruz. İbn Arabi'nin sorduğu soru şudur. Merkez sağlam mı? Çünkü merkez sağlam değilse en parlak fikirler bile seni kurtarmaz. Bugün birçok insan ontoloji konuşuyor. Vahdet konuşuyor, vahdet tartışıyor, tecelli kavramını kullanıyor. Derin metafizik terimleri tekrar ediyorlar. Ama iç düzeni kurmamış bir insanın metafiziği çoğu zaman dilde kalır. İç devlet dağınıksa hakikat bilgisi yük olur. Tedbirat burada serttir. Önce terbiye, önce denge, önce merkez. Hakikat bir fikir değildir. Bir ağırlıktır. O ağırlık ancak düzenli bir iç yapıda taşınır. En tehlikeli soru da şudur. Eğer kalp gerçekten melikse neden her arzu karşısında yön değiştiriyorsun? Eğer akıl gerçekten vezirse neden nefsin emrine giriyor? Eğer kuvveler gerçekten orduysa neden zaman zaman seni esir alıyorlar? Bu sorular rahatsız edicidir. Ama bu metin zaten rahatlatmak için yazılmamıştır. İbni Arabi'ye göre hakikat önce içeride düzen ister. Devleti olmayan bir insan vahdeti anlayamaz. Çünkü vahdet dağınık bir yapıya yerleşmez. Önce iç siyaset, sonra metafizik. Önce merkez, sonra hakikat. Ve belki de bu yüzden İbni Arabi'ye doğru yerden başlamak her şeyden çok önemli. Ve doğru yerden başlamak isteyen herkes için yolun ikinci adımı her zaman iç devleti kurmaktan geçiyor. Bir videomuzun daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere efendim. Hoşça kalın.